Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda akvaryuma mercan ekledikten sonra bu mercanların akvaryumda tükettiği elementleri akvaryum içerisine nasıl katmamız gerekiyor? Bu hesaplamayı nasıl yapmamız gerekiyor? Bu katkı maddelerini nasıl hazırlamamız gerekiyor? Bunlarla ilgili genel bir bilgi paylaşacağım. Öncelikle her üreticinin kullanılım tarzı farklı. Örnek veriyorum, ben Tropic Marine setini kullanıyorum. Bu Tropic Marine setinin kullanılacağı dozaj miktarları farklı, karışım değerleri farklı ya da Aquaforest'inki farklı, Brightwell'inki farklı. Yani her üreticinin kendine göre belirlemiş olduğu belirli bir kullanım kılavuzu var. Ben Tropic Marine'e göre ilerleyeceğim. Siz hangi üreticiyi kullanacaksanız o üreticinin kutusunda ya da internet sitesinde yazan detaylara göre bu solüsyonları hazırlamanız gerekiyor. Eğer sıvı solüsyonlar alacaksanız sadece dikkat etmeniz gereken şey ne kadarlık bir tüketiminiz var, ne kadar eklemeniz gerekiyor. Eğer bu şekilde tuz halinde alıp kendiniz karışım hazırlayacaksanız da ne kadarlık TDS 0 suya ne kadar tuz eklemem gerekiyor, bu karışımı nasıl elde etmem gerekiyor, bunları dediğim gibi kutunun üzerinde ya da sitede çıkan detaylara göre hesaplayarak hazırlamanız gerekiyor. Öncelikle şunu belirteyim. Eğer siz sıvı olarak solüsyonları alacaksanız bir tık daha pahalı olabiliyor ve bir tık daha hızlı bitebiliyor. Ama siz toz halinde ürünler alacaksanız bunların kullanım süresi çok daha uzun oluyor. Örnek veriyorum, şu şekilde üçlü bir set aldığınızda, yani eğer ben her şeyi kendim kontrol edeyim, kalsiyumu, magnezyumu, alkaliniteyi kendim kontrol edeyim, müdahale benim elimde olsun, hesaplamaları ben yapıp ona göre ilerleyeyim diyorsanız, şu şekilde üçlü set aldığınızda her bir katkı malzemesi, örnek veriyorum A, B, C diye gidiyor. Örnek veriyorum, A solüsyonunu hazırlamak için şu gördüğünüz tuzdan 5 litrelik sıvı üretebiliyorsunuz. Yani 5 litrelik sıvıyı da size şöyle özetleyeyim. Örnek veriyorum, akvaryumunuza mercan koydunuz. İlk etapta çok yüklü mercan sayınız yok. Bu katkı maddelerini eklemeden de ilerleyebilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz? Haftalık su değişimleri yaparak ve akvaryumunuzdaki tüketim miktarı, yapmış olduğunuz su değişimleriyle beraber gerçekten yeterli mi? Bunu kontrol ve gözlemleyerek kararı siz verebilirsiniz. Baktınız ki haftalık su değiştirmeme rağmen benim değerlerim yeterli seviyede kalmıyor. Örnek veriyorum, alkaliniteniz 8 seviyesinde. Pazartesiden cumaya kadar testinizi yaptınız. 8'den 7 seviyelerine düşmüş. Siz su değişimi yaptınız. Tekrar alkaliniteniz 8 seviyesine çıkıyorsa sizin demek ki su değişimiyle içeriye kattığınız katkı malzemeleri gerekli seviyede kalmasına yararlı, yetiyor. Ama siz diyelim ki 8'den 7'ye düştü. Su değişimi yaptınız. Tekrar 8'e çıkmadı. 7.2'lere çıktı. Demek ki siz su değişimiyle bu mercanların tükettiği katkı malzemelerini akvaryuma ekleyemiyorsunuz demektir. O zaman ne yapmanız gerekli? Baktığınız su değişimi sizin için yeterli değil. Gerekli katkıları, elementleri su değişimiyle sağlayamıyorsunuz. O zaman bu şekilde üreticilerin üretmiş olduğu katkı malzemelerini temin etmeniz, hazırlayarak akvaryuma belirli oranlarda eklemeniz gerekiyor. Şimdi ben ilk başta belirli bir süre benim kalsiyum, magnezyum ve alkalinitemi ideal seviyeye çıkartmak için şu üçlü seti hazırlayacağım. Bu üçlü setten de 450 milimlik hazırlayacağım her bir A, B, C solüsyonu için. Bu solüsyonlarla akvaryumdaki kalsiyum, magnezyum ve alkaliniteyi istediğim seviyelere çıkartacağım. Örnek veriyorum. Şu an ben ölçtüğümde benim kalsiyumum, magnezyum ve alkalinitem kaç? Bunu test ettim. Mesela alkalinitem şu an 7 çıktı.
7 miktarı benim ilerlemek istediğim miktar mı? Bunu araştırıp karar vermeniz lazım. Genellikle 8 ile 9 arası öneriliyor eğer mercan yükünüz fazla olacaksa. Şimdi benim mercan yüküm ileriki zamanlarda zaten fazla olacak diye düşünüyorum. Ben planlarımı buna göre yaptım. Şu an o zaman ben 7 olan alkalinite seviyemi bir 8'e çıkartmam gerekiyor. 8'e çıkartmak için de şu hazırladığım 3 katkı malzemesiyle belirlenilen seviyede bu miktarı nasıl diyeyim, bu miktarı bulup akvaryuma eklemem lazım. Şimdi ben bunların hesaplamalarını yaptım. Şu 450 milimlik 3 seti de bitirdikten sonra, mesela örnek veriyorum, bu ne zaman biter? Diyelim ki şu gördüğünüz şey 45 gün yeter ya da 50 gün yeter ya da 60 gün. Bu 60 günden sonra ben şu arkadaki ürüne geçeceğim. Çünkü akvaryumdaki bu ABC solüsyonun benim kalsiyum ve magnezyum ve alkalinitemi kendim ilerlemek istediğim seviyeye manuel olarak çıkartmış olacağım. Çıkarttıktan sonra da şu All for Leaf denilen katkı malzemesiyle, yani hepsinin bir arada olduğu ürünle direkt çıkarttığım değerleri o seviyede tutmaya çalışacağım. Tekrardan ekstra hepsi için birer birer solüsyon hazırlamaktansa bu 3 taneden bir taneye düşüreceğim. O da bu hepsinin bir arada olduğu solüsyon olmuş olacak. Şimdi ben öncelikle hazırladığımda baktım, hesaplamalarımı yaptım. Şimdi şu 380 gramlık A solüsyonu 5 litrelik sıvı hazırlamak için kullanılıyor. O zaman ben sadece 450 mililitre kullanacağım. Bunun için de 34 gramlık bir tuz almam lazım. A maddesinden almam lazım. 34 gramlık aldığım A maddesini de yaklaşık tamamen saf suda karışana kadar şu şekilde temin ettiğim, bunu manuel karıştırıp iyice çözünmesini beklemektense birazcık fiyat araştırması yapıp biraz yatırım olsun amacıyla, hem de çok da fazla uğraşmayayım, problemsiz ilerleyeyim diye bir tane manyetik karıştırıcı aldım. Şöyle gördüğünüz gibi beherim var. Bu beherin içerisinde de manyetik beyaz olan şey var. Şunu şu şekilde koyduğum zaman bu geliyor. Suyumu buraya koyacağım. 34 gramlık tuzumu buraya koyacağım ve karıştırmaya başladığımda bu dönerek benim solüsyonumu hazırlamış olacak. Karışım tamamen suda çözündükten sonra, bu belki 10 dakikada olabilir, belki 15 dakika, belki yarım saatte olabilir. Bundan sonra da direkt hazırlamış olduğum solüsyonu da direkt tekrar buradaki görmüş olduğunuz A, B, C diye benim ayırdığım yerlere dolduracağım ve akvaryumda kullanmak için hazır olacak. Şimdi öncelikle şöyle gördüğünüz gibi 450 milimlik saf suyumu, TDS 0 suyumu koyuyorum. Şimdi 450 milimlik suyumu koydum. Sonra 34 gramlık tuz hazırlamak için şu şekilde benim bir hassas tartım var. Hassas tartıyı alacağım. Direkt koyacağım. Hatta sıfırlayalım. Şimdi 34 gramda tuzumuzdan alalım. Hassas bir şekilde. Şunu birazcık ortalayayım. Şöyle koyacağım. Evet, şu an 10 gram 5 gram oldu. 10 gram oldu. 17 22 27 artık yavaş yavaş ilerleyeyim. 28 29 31 32 33
33, 34. Gördüğünüz gibi 34 gramlık tuzu hazırladık. Şimdi şöyle manyetik karıştırıcımla beherimi hazırlıyorum. Bu zaten gördüğünüz gibi şöyle yapıyor. Ben hızını ayarladıkça karışım için sesini çıkmasın diye birazcık kısayım. Şöyle karışırken de ben şurada gördüğünüz tuzu yavaş yavaş içeri bırakıyorum. O zaten çözünüp karışmaya başlayacak. Yani elle yapmaktan çok daha kolay bir iş. Birazcık da işimizi kolaylaştırmak gerekiyor. Sürekli manuel uğraşlar insanı yorabiliyor. Şöyle yavaş yavaş atıyoruz içerisine. Şöyle son kalanları da atalım. Tamam, şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde beyaz. Bu artık ben çözünene kadar şöyle döndüreceğim. Yani karışıyor olacak. Her solüsyon için böyle yapacağım. Örnek veriyorum. B için de gerekli olan, şurada gördüğünüz B için de gerekli olan şey yaklaşık 34 gram. Çünkü bu da 5 litre yapıyor. 380 gramlık kutu. Bu 120 gram tuz. Bu 120 gramlık tuz içinde benim 450 mililitre oluşturmam için yaklaşık bir 10-11 gramlık tuz hazırlamam gerekiyor. Zaten gördüğünüz gibi bakın, işimizi kolaylaştırdığımız için hemen o beyaz bulutlanma kendi yerine artık biraz daha şeffaflanmaya bırakıyor. O şeffaflanma tamamen tamamlandıktan sonra benim artık A solüsyonum hazır olmuş olacak. Hiçbir zaman yani koyduğum yerde çökmeyecek ve bitene kadar kullanabiliyor olacağım. Bu dediğim gibi bu üçlü setler her üreticide genellikle var. Bunların yanına farklı elementler de ekletebiliyorsunuz. Üçlü setlerin temel amacı kalsiyum, magnezyum, alkalinite değerlerini her birini kontrol edebilme esnekliği size sağlıyor. Sen sadece alkaliniteyi arttırmak istiyorsan, örnek veriyorum, A'dan şu kadar mililitre dozajlaman gerekiyor. Magnezyum B, diğer için C gibi. Bazı üreticilerinde üçü bir arada ürünleri var. Siz istediğiniz seviyelere çıkartıyorsunuz. O seviyelere çıkarttıktan sonra da otomatikman hangisinde kalmak istiyorsanız o şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Yani şöyle özetleyeyim. Mesela kalsiyumu biz nerede tutmak istiyoruz? Diyelim ki 400 ila 450 arasında tutmak istiyoruz barem olarak. Magnezyumu nerede tutmak istiyoruz? 1250 ile 1400 arasında tutmak istiyoruz. Mesela alkalinite ile ne arasında tutmak istiyoruz? Diyelim ki 7 ile 9 arasında tutmak istiyoruz. Şimdi bu karışım tamamen gerçekleştikten sonra sana şöyle bir opsiyon olmuş olacak. Sen mesela akvaryumunu ölçtün. Hesabını, kitabını, her şeyini yaptın. Mesela dedi ki senin alkaliniten 7. Ben bunu 8'e çıkartmak için ne kadarlık A solüsyonu kullanmam lazım? Orada da sana diyor ki, örnek veriyorum, 30 mililitre 30 litrelik su için eğer sen 30 mililitre A'dan kullanırsan senin alkaliniten 2.2 artar. Şimdi 30 için 30 mililitre kullanıyorsunuz. 30 litre için 30 mililitre kullanıyorsunuz. Diyelim ki akvaryumunuz 100 litre ise ne kadarlık bir artış sağlamak istiyorsunuz?
Ben 2.2 artsın istemiyorum. 7'den 8'e çıksın. 1 artsın istiyorum. O zaman da işin içine hesap kitap giriyor, matematik giriyor. Burada hesabı kitabı zaten yapmakla uğraşmayın. Direkt yapay zekadan destek alın. Deyin ki yapay zekaya ben burada 30 litrelik su için 30 milimlik solüsyon kullanırsam benim alkalinitem 2.2 barem artıyor. Peki ben 100 litrelik bir akvaryum suyu için alkalinitemi 1 barem arttırmak istiyorsam ne kadarlık solüsyon kullanmam lazım diyor. O sana diyor ki mesela 12 mililitrelik solüsyon kullanırsan 7'den 8'e arttırmış olacaksın. Bu şekilde de ne kadarlık bir katkı malzemesi eklemen gerektiğini hesaplamış olacaksın. Bu 7'den 8'e de direkt 12'yi buldum. Ben 12'yi direkt dökeyim. Hemen 7'den 8'e çıksın diye değil de bu 12'yi gün ve saatlere bölün. Örnek veriyorum 10 mililitre mi gerekiyor? Onu saatlik bölün, günlük bölün. Bu şekilde dozajlayın. Bu arada her bir solüsyondan 10 mililitre eklemeniz gerekiyor. Çünkü bunlar eş zamanlı çalışıyor. Her bir solüsyondan 10 mililitre eklersen otomatikman senin alkaliniten 2.2 artar diyor. Zaten ne demiştik daha önceki videolarda? Alkalinite, magnezyum, kalsiyum hepsi birbiriyle ilişkili. Onun 2 barem arttığı yerde ötekisi 0. bilmem kaç barem artıyor diyelim ki. Şimdi ben hesaplamamı yapmıştım. Benim akvaryum kumları vesaireleri, kayaları çıkartınca 150 litrelik bir su alıyor. 150 litrelik bir suda benim şu anda alkalinitem 6-9, 7 seviyelerinde. 7 diyelim. Ben ilk başta bir 7.5'a çıkartmak istiyorum. 7.5'a çıkartmak için de bana diyor ki yapay zeka sen 17 mililitre eklersen 7'den 7.5'a çıkar. Hesaplamayı bu şekilde yaptığım için direkt 7'den 7.5'a bir anda çıkartmaktansa 7'den 7.5'a 17 değil de 15 mililitre dozajlayayım her birinden. Bunu da saatlere böleyim. 15 mililitre örnek veriyorum günde 4 periyoda böleyim. 3 mililitre, 3 mililitre, 3 mililitre. Ya da 3 mililitre A'yı dozajlayayım. Aradan 1 saat geçsin 3 mililitre B yapayım. Aradan 1 saat geçsin 3 mililitre C yapayım. Sonra tekrar 3 mililitre A, 3 mililitre, 3 mililitre. Böyle her birinden 15 olana kadar bunu tamamlayabilirsiniz. Ya da ben bugün 3 mililitre yaptım. Pazartesi hepsinden 3 koydum. Salı da 3 koyayım. Çarşamba da 3 koyayım. Perşembe de 3 koyayım diye böyle 5 günde 3 mililitre dozajlayarak 15 mililitreyi sağlamış olduğumdan 7'den 7.5'a çıkmış olacak doğal olarak benim alkalinitem. Çünkü bende zaten canlı yükü, mercan yükü yok. Tüketen bir şey yok. Ben 7'den 7.5'a çıkartmış olacağım bu sürede. Yavaş yavaş yapmış olacağım. O yüzden ben pazartesi 3 milim koyacağım. Salı 3 milim. Çarşamba 3 milim diye Cuma'ya kadar koyacağım. Sonra cumartesi tekrar testlerimi yapacağım. Testlerimi yaptıktan sonra da otomatikman ne kadar çıkmış, istediğim seviyeye çıkmış mı? 7'den 7.5'a çıkmış mıyım buna bakacağım. Çıktıysam benim için süper. Demek ki her şey istediğim gibi ilerliyor. Çıkmadıysam tekrar bu katkı malzemelerinden ne kadar katmam gerektiğini hesaplayacağım. Ekleyeceğim. İstediğiniz değerlere %100 bir ulaşacaksınız. Amaç kesinlikle bir günde ulaşmak değil. Günlere bölerek ulaşmak. Hemen yaptım. Hemen testimi yapayım. 7'den 7.5'a çıktı mı gibi bir olay da söz konusu değil. Bu akvaryum suyuna karıştıktan sonra belirli bir müddet geçmesi gerekiyor. Ortalama 24 saat öneriliyor. Ben Cuma'ya kadar kattım diyelim ki. Cumartesi ya da pazar günü testimi yaptığımda 7'den 7.5'a çıkıp çıkmadığını görmem gerekiyor. Gördüysem süper. Göremediysem 7'den 7.5'a çıkmadı. 7.2'ye çıktı diyelim ki. O zaman tekrar ekleyeceğim. Hesap yapacağım. 3 mililitre eklemiştim. Buraya çıktı. 4 ekleyeyim. Bu sefer 5 gün değil 2 gün ekleyeyim. Yani siz bu istediğiniz değerlere bir hafta ya da 10 gün içerisinde ulaşmış olacaksınız. Ulaştıktan sonra da otomatikman şu tarzda ürün bununla da devam edebilirsiniz ya da bunlara geçebilirsiniz. Bu her birini kendim yapayım mantığıyla ilerlemek istiyorsanız da artık
Sizin canlılarınız ne tüketiyor ne tüketmiyor buna bakmanız lazım. Siz 7-5 seviyelerine mesela alkalinitede 7,5'lara ulaştınız ya da 8'lere ulaştınız. İçerisinizde mercan yok ya da bir tane 2 tane var. O zaman bu mercanlar sizi 8'den 7'ye düşürmeyecek. Siz su değişimleriyle belirli bir süre daha götürebilirsiniz. Ya da 3 milim değil 1 milim kata kata direkt gözlemlersiniz bir haftalık süreler boyunca. Ama mercan sayınız arttıkça senin kullanım oranın pazartesi, salı, çarşamba her bir gün değişiklik gösteriyorsa, örnek veriyorum, senin 8 olan pazartesi 8 olan alkaliniten salı günü 7,7'ye düşüyorsa, yani 0,3'lük tüketen bir şeyler var. Sen bu 0,3'lük tüketilen alkalinite değerini nasıl tekrar geriye, yani günlük 0,3 ppm tüketiyormuşsun. Bunu öğrenmiş oldun. Ben günlük 0,3 ppm'i nasıl katkı yapabilirim? O zaman 1 milim koymam gerekiyor diyelim ki. 1 milim koyarsam ben tekrar pazartesi 8'di, salı 7'ye düştü. Salı günü 1 milim ekledim. Hop, çarşamba tekrar 8'e çıktı. Tekrar düştü, tekrar çıktı. Bu yani senin bu değerlerin sürekli olarak istediğin aralıkta kalmış olacak. Yani bizim istediğimiz temel mantık bu. Umarım sağlıklı bir şekilde anlatabilmişimdir. Bu da gördüğünüz gibi elimizle karıştırsak bu kadar sağlıklı bir şekilde olmazdı. Ama bu şekilde yaptığımız zaman hızlı bir şekilde zaten çözülmüş oluyor. Ben şimdi A'yı yaptım. B'yi, C'yi zaten aynı mantıkla ilerleniyor. Bunları da yapıp direkt akvaryumumdaki dozaj yerine koyacağım. İleride kullanmalık. Bunlar çünkü zaten bozulan şeyler değil. Tuz bozulmaz. Zaten kullanım kılavuzunda da yazıyor hiçbir şekilde ürün bozulmayacağıyla ilgili. Hazırlayacağım ve ilk etapta benim çıkan değerlerimi 7'den 7,5 seviyesine arttırmak için buradan 15 milimlik A, 15 milimlik B, 15 milimlik C dozajlamaya başlayacağım ve dozajladıktan sonra da belirli periyotta testlerimi yapacağım. İstediğim gibi gidiyor mu, gitmiyor mu? İstediğim gibi gidiyorsa her şey benim için 10 numara olmuş olacak. Umarım faydalı olmuştur. Birazcık daha net olsun diye detaylı anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde bu hobiye başlamış arkadaşların bu konulara dikkat ederek ilerlediğinde hata yapma oranlarının çok azalacağını düşünüyorum. Ülkemizde de böyle detaylı bilgileri paylaşan kişilere ihtiyaç var. Umarım benim gibi kişiler de çıkar ve deneyimlerini aktarırlar. Evet, hobi pahalanmaya başladı. Bunu minimum seviyeye indirmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bunun da farkındayım. O yüzden ben daha uzun yollarla gidebilecek, yani şu 5 litrelik bir ürün belki ne kadar sürede gider siz tahmin edin. Yani haftada, örnek veriyorum, pazartesi, yani şu an zaten haftalık 10 milimlik eklemeniz gereken yerde 5 litreyi tüketebilmeniz için sizin yaklaşık olarak bir kaç gün yapmanız gerekiyor? 500 gün gerekiyor. Hadi 10 değil, daha fazla tüketsin. Yani düşük hacimli akvaryumlarda bir kere yapılacak masraf sizin bir yılı rahat kurtarmanızı sağlayacak. İmkanınız varsa stoklayarak da giderseniz zaten çok daha uzun yıllar gidecek. Çünkü bunlar toz ürünler, bozulmaz ve herhangi bir problem olmaz. Şu da 1,6 kilogramlık bir ürün. Yani bunun, örnek veriyorum, bundan 10 milimlik ya da 10 milim bile değil, yani 5 milimlik, 3 milimlik dozajlamalarımız, tüketiminize göre yaptığınız dozajlamalar, yani milim yaptığınızda inanılmaz uzun süreler gidiyor. Belki bir yıl boyunca kullanacağız. Yani tabii ki çok yüksek tank hacmi, 1 tonluk akvaryumunuz vardır. Çok fazla mercanınız vardır. Her gün bundan 50 milimlik koymanız gerekebiliyordur diyelim ki. O zaman işler değişiyor tabii ki. Yaptığınız hesaplamalar vesaire her şey değişiyor. Ama
Bu solüsyonda 1,6 kiloluk tuzdan da inanılmaz seviyede bir sıvı çıkıyor. Bu sıvı da yani bir yıldan daha fazla da gidebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben zaten bir yıldan daha fazla gideceğini düşünüyorum. Dediğim gibi kendi akvaryum kapasitenize, kendi mercan yükünüze göre bunları hesaplayıp ilerletmeniz gerekiyor. Eğer kullanım olarak sadece su değişimiyle bu değerleri sağlayabiliyorsanız harika bir yoldasınız demektir. Herhangi bir şekilde ekstra masraf yapmanıza gerek yok. Ama su değişiminin yetmediği yerde %100 bu canlıların sağlıklı kalabilmesi için böyle üreticilerin sağlamış olduğu katkı malzemelerinden almanız lazım. Çünkü bunlar da besin gibi bunları tüketiyorlar arkadaşlar. Alkaliniteyi tüketiyor, magnezyumu tüketiyor, kalsiyumu tüketiyor. Yani o yapılarının gelişmesi, büyüyebilmeleri için ve renkliliğini, canlılığını koruyabilmesi için bu karışımları akvaryuma bizim katmamız gerekiyor. Evet, A, B, C sıvılarını ekledik. Artık dozaj pompasıyla benim kendi hesaplamalarıma göre her bir solüsyondan 15 mililitre eklemek alkaliniteyi 7'den 7,5 seviyesine çıkartacak. Bu şekilde de yavaş yavaş bu eklemeleri gerçekleştirerek ilk etapta 7,5 sonra 8 seviyelerine çıkartıp o şekilde gözlemleyeceğim. Zaten bu ayarları bir kere yaptıktan sonra yaklaşık bir 5-10 günlük uğraştan sonra otomatikman belirli bir kararlılık seviyesine gelecek ve bu otomatikleşmeye başlayacak. Günlük X kadar eklersek değerler şöyle olur şeklinde ilerlenecek. Herhangi bir şekilde manuel müdahaleyi minimuma indirmiş olacağız. Benim dozaj pompam Chihiros marka. 4 tane dozajdan oluşuyor. Kanal 1, kanal 2, kanal 3, kanal 4 diye var. Ben burada direkt iki numaralı dozaja A solüsyonunu ekledim. Şimdi buradan kendime 15 mililitre ekleyebilmek için bir program oluşturacağım. Ben bunu örnek veriyorum 3 günde 15 milimlik yapıp mevcuttaki alkalinitemi 7'den 7,5'a çıkartacağım. O yüzden 3 günlük bir program yapmak istiyorum ilk etapta. İçine girdiğimde zaten burada günlük dozajlar vesaireleri hepsi görünüyor. Ben günlük 3 milim yapacağım. Her bir ABC'den de 3'er milim yapacağım. Yani toplam günlük 9 milimlik bir sıvı girişi olacak. Bunu da 3-4 güne böldüğümüzde 5 güne böldüğümüzde otomatikman 15 milim seviyelerinde oluyor. Hatta günlük 5 milim üzerinden yapalım. 3 günde bu işi tamamlamak için. Çünkü 7'den 7,5'a çıkış çok yüksek olmadığı için problem olmaz. Şimdi 5 milim ayarladım. 5 milim hangi sürelerde istiyorum gün içerisinde? Saat 8'de başlasın. Saat 8'de 1 milim koysun. Saat 12'de 1 milim koysun. ...8'de 1 milim, 12'de 1 milim... ...bu şekilde aralıklar vere solüsyonlarımızı ekleyeceğiz. Bundan toplamda 5 milimlik bir oluşum yapacağım. 8, 12... ...1 milim eklesin. Bunu da 16'da eklesin. ...3 milim oldu. Saat 20'de de 1 milim eklesin. 4 milim oldu.
saat da sabah biz saat 20'dekini 2 milime çıkaralım. Çünkü bazen ses çıkabiliyor. Dozaj pompalarından gece rahatsız etmesin. Tamam. Toplamda 5 milimlik bir A sıvısı ayarlamış olduk gördüğünüz gibi. Bunu kaydedelim. O zaman bunu da hangi günlerde yapacağız? Bunu ayarlamamız gerekiyor. Ben bugünden itibaren yapacağım. Yarından itibaren başlayacağım için Cuma, Cumartesi, Pazar diye belirteyim. Yani buradan kaldıralım. Cuma, Cumartesi, Pazar olarak kalsın. Kaydedelim. Ve dursun. Burada da gördüğünüz gibi 5 milim toplamda 4'e bölünmüş şekilde Cuma, Cumartesi ve Pazar olarak otomatikman ekleyecek. Yani günlük 5 milim ekleyecek. 3 günden 15 milim yapacak. Bakacağım bu 3 gün sonunda 7'den 7,5 seviyelerine çıkmış mı çıkmamış mı. Şimdi kanal 3'e de aynı şekilde yapmamız isteniyor. Buna da B solüsyonu diyelim. Şimdi burada bir kalibrasyon istiyor. Şimdi o kalibrasyon aşamalarında ben ekran kaydını bırakayım. Siz dozaj pompasının kalibrasyonu nasıl yapılıyor bunu görün. Bunu gördükten sonra da bütün her şey az çok canlanmış olur. Siz de eğer böyle bu tarzda bir ilerleme ile yapacaksanız nasıl kullanım yapmanız gerektiğini az çok canlandırmış olursunuz. Şimdi kalibrasyon işinde gördüğünüz gibi buradan yukarıdaki tüplerden gelecek. Buradan akvaryuma günlük damlama yapacak. Şimdi bu kalibrasyon için otomatikman şu şekilde bir şeyimiz var. Tüpümüz var. Mililitreleri yazıyor. Buradan geleceğiz. Akıtmaya başlayacağız. Akıtılana kadar borulara sıvının gitmesini sağlıyoruz. Sıvıyı çekiyor. Gördüğünüz gibi sıvı dolumu gerçekleşti. Şimdi bir sonraki yere geçiyorum. Şimdi kalibrasyon dozunu ayarla diyor. Ayarlayalım. Şimdi tutuyoruz tekrar. Kalibrasyon dozunu gönder diyorum. Gönderdi. Şimdi geliyorum. Bakıyorum. Kaç milimlik doldurmuş. Şurada. Ben baktığımda 4.0 gibi görünüyor. 4 milim diyorum. Devam diyorum. Şimdi 4 milim doldurduktan sonra tekrar bu sefer direkt 4 milim doldur diyorum makineye. Bakalım doğru kalibre etmiş mi? Doldur diyoruz. Bakıyorum. Evet, ben karşıdan baktığımda görüyorum doldurduğunu. Şu şekilde zaten evet 4 milim doldurmuş diyorum. Tamam, sayfa açıldı. Artık kaydedilmiş oldu.
A sıvısını yaptığımız ayarları direkt bunun içinde, B ve C içinde yaparak ilerleyeceğim zaten. Sorun da kalmamış olacak. Yani şuradan otomatikman artık günlük belirtilen dozajda direkt sumf'ın içerisine akmış olacak. Umarım faydalı olmuştur. Birazcık daha net olsun diye detaylı anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde bu hobiye başlamış arkadaşların bu konulara dikkat ederek ilerlediğinde hata yapma oranlarının çok azalacağını düşünüyorum. Ülkemizde de böyle detaylı bilgileri paylaşan kişilere ihtiyaç var. Umarım benim gibi kişiler de çıkar ve deneyimlerini aktarırlar. Evet, hobi pahalanmaya başladı. Bunu minimum seviyeye indirmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bunun da farkındayım. O yüzden ben daha uzun yollarla gidebilecek, yani şu 5 litrelik bir ürün belki ne kadar sürede gider siz tahmin edin. Yani haftada, örnek veriyorum, pazartesi, yani şu an zaten haftalık 10 milimlik eklemeniz gereken yerde 5 litreyi tüketebilmeniz için sizin yaklaşık olarak bir kaç gün yapmanız gerekiyor? 500 gün gerekiyor. Hadi 10 değil, daha fazla tüketsin. Yani düşük hacimli akvaryumlarda bir kere yapılacak masraf sizin bir yılı rahat kurtarmanızı sağlayacak. İmkanınız varsa stoklayarak da giderseniz zaten çok daha uzun yıllar gidecek. Çünkü bunlar toz ürünler, bozulmaz ve herhangi bir problem olmaz. Şu da 1,6 kilogramlık bir ürün. Yani bunun, örnek veriyorum, bundan 10 milimlik ya da 10 milim bile değil, yani 5 milimlik, 3 milimlik dozajlamalarımız, tüketiminize göre yaptığınız dozajlamalar, yani milim milim yaptığınızda inanılmaz uzun süreler gidiyor. Belki bir yıl boyunca kullanacağız. Yani tabii ki çok yüksek tankacı, 1 tonluk akvaryumunuz vardır. Çok fazla mercanınız vardır. Her gün bundan 50 milimlik koymanız gerekebiliyordur diyelim ki. O zaman işler değişiyor tabii ki. Yaptığınız hesaplamalar vesaire, her şey değişiyor. Ama bu solüsyonda 1,6 kiloluk tuzdan da inanılmaz seviyede bir sıvı çıkıyor. Bu sıvı da yani bir yıldan daha fazla da gidebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben zaten bir yıldan daha fazla gideceğini düşünüyorum. Dediğim gibi kendi akvaryum kapasitenize, kendi mercan yükünüze göre bunları hesaplayıp ilerletmeniz gerekiyor. Eğer kullanım olarak sadece su değişimiyle bu değerleri sağlayabiliyorsanız harika bir yoldasınız demektir. Herhangi bir şekilde ekstra masraf yapmanıza gerek yok. Ama su değişiminin yetmediği yerde %100 bu canlıların sağlıklı kalabilmesi için böyle üreticilerin sağlamış olduğu katkı malzemelerinden almanız lazım. Çünkü bunlar da besin gibi bunları tüketiyorlar arkadaşlar. Alkaliniteyi tüketiyor, magnezyumu tüketiyor, kalsiyumu tüketiyor. Yani o yapılarının gelişmesi, büyüyebilmeleri için ve renkliliğini, canlılığını koruyabilmesi için bu karışımları akvaryuma bizim katmamız gerekiyor. Ya umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Keyifli hobiler diliyorum.